Kanalıma hoş geldiniz. Orkide yapraklarının bazen solduğunu görüyoruz. Orkidelerinizin yaprakları bu şekilde yumuşadı ve soldu. Bunun neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Acaba bu bir su eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Genel olarak hep bunu düşünürüz. Orkidemizin yaprakları aniden yumuşayıp solduysa ve çiçekleri bu şekilde solduysa orkidemizin susuz kaldığı için bu hale geldiğini düşünüyor olabiliriz. Ve bu yüzden orkideye bu şekilde su mu veriyoruz? Bu durum kesinlikle orkideler için yanlış bir durumdur. Çünkü orkideniz aslında su kaybetmiyor. Hemen sulamayı durdurmanız gerekiyor bu durumda. Ne kadar sularsanız bitkiniz o kadar hızlı ölecektir. Sorun aslında su eksikliği değildir. Asıl problem kök çürümesi ve çekilmesidir. Kökler çürüdüğünde ne kadar sularsanız sulayın bitkiniz suyu emmeyecektir ve bu şekilde orkidenizin kökleri hızlı bir şekilde çürüyecektir. Bu videoyu özellikle ölmekte olan bir orkideyi nasıl canlandıracağınızı sizlere tüm aşamalarıyla göstereceğim. O yüzden lütfen videoyu hemen izleyin. Orkide yapraklarının hızlı bir şekilde yumuşamasına sebep olan 4 yanlış yöntem var. Birincisi orkideyi çok fazla sulamak. Orkidenin kök rengine bakmadan sık sık sulamak ve günlerce suyun içerisinde kalması orkidenin yapraklarının yumuşamasına sebep olur. Çünkü kökler gerekli oksijeni alamaz. İkinci yanlış ise normal saksı toprağı ya da bahçe toprağını orkide yetiştirmek için kullanmak. Normal saksı toprağı ya da bahçe toprağı çok fazla su emdikleri için orkidenin kökleri çok fazla nem ve suyu içine hapseder ve zaman ile kökler kahverengi ve daha sonra siyahlaşır ve hızlı bir şekilde çürümeye başlar ve yavaş yavaş maalesef ölür. Bu da yine yanlış. Üçüncü sebep ise orkidenizi büyüttüğünüz ortamın çok sıcak ya da çok soğuk olması. Ani sıcaklık değişimlerinde ya da çok sıcak ve soğuk ortamlarda büyütülen orkidelerde yaprak yumuşaması daha hızlı olur. Çünkü bu soğuk ve sıcak ortamlarda mantar ve bakterilerin çoğalması daha hızlıdır ve orkide strese girer ve bundan dolayı da orkidenin metabolik süreci yavaşlar ve orkideler maalesef hızlı bir şekilde yumuşamaya başlarlar. Bu yüzden orkideyi büyüttüğünüz ortamın ısısı ve sıcaklığı mutlaka sabit olması gerekiyor. Yaprak yumuşamasına sebep olan dördüncü yanlış ise orkideleri aşırı gübre vermek. Orkidelere hiçbir zaman ölçü olmadan aşırı bir şekilde gübreleme yapmamak gerekiyor. Aşırı gübreleme tuz birikimine sebep olur ve bu da köklerin suyunun çekmesine, kök uçlarının yanmasına ve kurumasına sebep olur. Çünkü su emme yeteneklerini bu defa kökler kaybeder ve yavaş yavaş kökler zayıflar. Şimdi sizlere orkidenizi kurtarmak için tüm aşamaları göstereceğim. Saksıdan çıkardığımız orkidenin köklerinin birçoğunun çürüdüğünü görebiliyorsunuz. Ve saksı içerisindeki köklerin bir kısmı sararırken bir kısmı tamamen çekilmiş ve içi boş. Özellikle bu tarz orkidelerde içinde sünger olur. Bakın bu elimdeki sünger. Her orkidenin içinde bu olur
Ve fazla sulamalarda orkidenin köklerinin çürümesinin nedeni bu süngerdir. Çünkü çok fazla su çeker. Bakın sıktığım gibi bu süngerin ne kadar su aldığını görebiliyorsunuz. Bu yüzden orkidelerinizi kesinlikle çok fazla su vermeyin. Şimdi içerisindeki taşları çıkarıyorum. Evet, orkide köklerini topraktan ayırdım. Şimdi orkidenin köklerini keseceğim. Özellikle budama yaparken kökleri sadece bakın bu şekilde içi boş olan, tamamen çürümüş olan kökleri kesiyoruz. Bazı köklerin içi tamamen çürümüş iken bazıları sarı olduğu halde içi yeşil olabiliyor. İçi yeşil olan kökleri bırakıyoruz. Bakın bunlar aslında halen içinde canlılık olan kökler. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın kestim ve gördüğünüz üzere bu kök halen canlı. Bu yüzden bu tarz kökleri kesmiyoruz. Sadece içi çekilmiş ve canlılık olmayan kökleri kesiyoruz. Orkidenin tüm kökleri yumuşadığı için ve yaprakları yumuşadığı için çiçek dalını tamamen kesiyorum. Çünkü orkidenin hızlı bir şekilde gelişim göstermesini istiyorsak, gücünü çiçek dalına vermesini istemiyorsanız bu işlemi yapmanız gerekiyor. Böylelikle orkidemiz daha hızlı kök ve yeni yapraklar çıkaracaktır. Çürük kökleri tamamen temizledim. Şimdi orkidemi temizleyeceğim. Özellikle çeşme altında yıkıyorum. Suda iyice orkidemizin üzerindeki tozlardan ve böceklerden arındırıyoruz. İyice yıkadığım orkidemi biraz güneşte bekleterek kurumasını bekleyeceğim. Böylelikle ekim işlemi daha kolay olacaktır. Şimdi sizlere orkide toprağı nasıl seçilir bunu gösteriyorum. Orkidelerde çam kabuğu kullanıyorum. Çam kabuğunun nem tutma kapasitesi yüksektir ve özellikle su tutma kapasitesi de iyidir. Orkidenin köklerini kesinlikle hapsetmez ve hava almasını sağlar ve orkidenin kök gelişimini daha da hızlandırır ve hafiftir. Bu yüzden orkidelerinizde mutlaka çam kabuğu kullanmanızı tavsiye ederim.
Ama eğer isterseniz çam kabuğu yerine Hindistan cevizi kabuğu da kullanabilirsiniz. Fakat kesinlikle bahçe toprağı kullanmayın. Evet, iyice yıkadım. Şimdi saksı seçimi. Saksı da mutlaka alttan delikli olması gerekiyor ve şeffaf olması gerekiyor. Yıkamış oldum. Toprağım da hazır. Şimdi orkidemi getirdim ve saksıya yerleştireceğim. Bütün kökleri saksının içerisine yerleştirmeye çalışacağım. Orkidenizi özellikle ekerken mutlaka köklerin kenar kısmına gelmesine dikkat edin. Çünkü orkidenin sulama zamanını her zaman köklerine bakarak yaparız. Evet, bakın orkidenin kökleri kenardan gözükebiliyor. Saksı şeffaf, bu çok önemli. Kökler beyaza döndükçe su veriyorsunuz. Yeşil olduğu sürece su vermiyoruz. Böylelikle çok fazla su vermemiş oluyorsunuz. Ve günlere göre değil, kök rengine göre. Ve diğer önemli püf nokta, ben orkidelerde her zaman ikinci saksı kullanıyorum. İkinci saksı biraz daha büyük olmalı. Bakın, elinizi içine koyduğunuz zaman rahatlıkla girip çıkabilmeli. İkinci saksı orkidenin nemini dengeler, çabuk su kaybetmesini engeller. Böylelikle gelişimi daha hızlı olur. Hem kök gelişimi hem de yaprak gelişimi daha hızlı olur. Daha önceden hazırladığım muz kabuğu suyunu veriyorum. Sadece bakın 8 yemek kaşığı kadar verdim. Daha fazla vermedim. Bu kök gelişimini hızlandıracak. Son püf nokta olarak bir bardak su doldurdum ve bu suyu orkidemin yapraklarını içine koyacağım. Bakın, eğer ki orkidenizin yaprakları yumuşadıysa bu şekilde sarkan yaprağını doldurmuş olduğunuz bir bardak dolusu suyun içerisine daldırın ve bu şekilde orkideniz aylarca kalabilir. Böylelikle orkidenizin yeni kök çıkarımı daha kolay olur ve yeni kökler çıkarır. Su bittikçe suyu da eklersiniz. Sizlerle orkidemin aylar içerisindeki tüm gelişimlerini de paylaşacağım. Orkidemin 2 ay içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu sürede orkide bol bol yeni kökler çıkardı ve kökleri büyüdü. Ve aynı zamanda orkide hem eski yaprakları giderek daha canlandı, biraz daha canlanmaya başladı ve yeni yaprak da çıkardı. Hemen sizlere bakın, çıkardığı kökleri de gösteriyorum. Ve orkide sadece kök değil, yeni bir çiçek dalı da bu süreçte çıkardım. Gördüğünüz üzere orkide eğer dengeli bir şekilde bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz gelişimi gayet hızlı olur ve yeni çiçek dalı da çıkarır. Sizlerle orkidemin 4 ay içerisindeki gelişimini de paylaşacağım.
Geçmeden önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer abone olarak bana destek olabilirsiniz ve sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda beni hangi ülkelerden takip ediyorsanız lütfen yorumlar kısmına beni takip ettiğiniz ülkeleri yazın. Böylelikle sizlerin nerelerden olduğunuzu görebilirim. Orkidem 5 ay içerisinde birçok yeni yapraklar çıkardı ve canlandı ve şu anda gayet sağlıklı yapraklara sahip ve aynı zamanda yeni çiçek dalı da çıkardı 2 tane. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Sizler de videomda anlattığım tüm püf noktaları uygulayarak bu şekilde sağlıklı orkideler elde edebilirsiniz. Hoşça kalın.